Merhaba arkadaşlar. V6 3000 TDI S-Line Audi Q5. Şimdi birçok problemimiz var. Şanzımanda sorunlarımız var, motorda sorunlarımız var, alt takımda komple sorunlarımız var. Bir sallayalım Teker Usta. Araba 266.000 kilometrede olması gerekiyor. 3000 TDI bir araç arkadaşlar. Komple enjektör revize işlemi var. Komple dedi müşterimiz. Komple içini değiştirin dedi. Onu enjektörcü yapıyor. Sökerken göreceğiz. Şanzıman indireceğiz. Motorun zincir bölümü var. Salıncaklar komple bu arada. Sökerken değinelim. Evet, direksiyon kutusunu yavaş yavaş boşaltmaya başladık arkadaşlar. Burada da alt takımdan da işlemlerimizin olduğunu söylemiştik. Salıncak bölümü söküldü. Bakın burada. Alüminyum bu araçlarda. Bu şekilde salıncaklar mevcut. Far ayarı. Evet. Otomatik olarak far ayarının aşağı yukarı inmesini sağlıyor bu parça arkadaşlar. Evet, yukarıya aldık. Kırmayacağız arkadaşlar. Kırmamaya özen gösterelim. Kolay kırılan bir parça. Evet. Şimdi diğer salıncağı da çıkardık arkadaşlar. Uçları görüyoruz, hep kopuk. Burada gösterelim baba. Biliyor musun? İçine giriyor. Evet, evet. Büyük ihtimal aracımızın kulaklarında da problemler var arkadaşlar. Salıncakların hepsi bozuk bu arada. Bunu da söyleyelim. Direksiyon kutumuzun yağı boşalıyor. Alt takım boşaldı. Tuttur buna onu. Evet, bunu da çıkardık. Kopu görebiliyor musun? Evet. Burası da far ayarlarının yapıldığı, biraz önce bahsettiğimiz topuzlar geçiyor buraya arkadaşlar. Lastik bitmiş, bak yırtık. Viraj demir lastikleri Evet, değil mi? denge çubuğu de, viraj demir lastiği de, ne dersen de. Bunlar da bitik artık arkadaşlar. Bakın direksiyon kutusu. Salla baba, az çok gösterelim. Direksiyon kutumuzu biraz önce bahsetmiştik, alabiliriz. Aracımızın direksiyon kutusunu da çıkardık. Yağını boşaltmıştık. Yeni yağ tabii ki konulacak. Direksiyon kutusunu çıkardık. Salıncak, alt takıma dair her şey çıktı arkadaşlar az çok. Üst salıncaklar var. Onu da alt salıncakları takmadan üstü sökemiyoruz. Niye? Düşer herhalde. Taşıyıcı dediğimiz dik aks kafatı, bunlar sarkar yere. Fren rekorunu koparır. ABS kablosunu koparır. Önce altı bitirip sonra üstüne geçeceğiz. Bu viraj demir lastikleri biraz önce değinmiştik. Bu nasıl bir arıza yapıyor? Bu Volkswagen grubunda bir hastalıktır. Sabah ilk çalışırında araç soğukken gazetelerden atlarken bir gıcırtı gelir. Kırık kırık. Evet. O bu bak. Bu lastiklerimiz ses yapıyor. Bozulmuş Zamanla oluyor. bozuluyor bu. Evet. Bunu ve kesinlikle gres çalmayalım lastiği. Ömrü kısalır. Çalmak istiyorsanız da bulaşık deterjanı. Evet, dışarıda da yine araçlarımız var arkadaşlar. Muayene hazırlıklarımız devam ederken burada da yağ bakımımız var. Motor indirdiğimiz Astra var burada. Yine karşıda Colt ve Leon bekliyor. Geri vites lambası yanmıyordu. Tamam, sıkıntı yok. Buradan da arkadaşlar geri vites lambasını takıyoruz. Sadece eksik olarak lamba yanmıyordu. Lambasını taktık. Plaka yanıyor, evet. Plaka lambamız tamam. Bunu sökmek basit herhalde. 2 tane, burada bir tane, arkada vidamız var. 2 tors civata. Şurada görmüş olduğunuz tors civatalar. Kelebek bir somon var. Volvo'yu bitirdik. Volvo bitti. Otomatik şanzımanlı arkadaşlar. Kısa da burayı Audi'nin içerisine atarız. Evet, bu arada inebiliriz. Evet. Direksiyonu salladığımızda şakır şakır saç sesi gibi, bir gırık demir gibi sesimiz vardı. Kutuyu söktük. Bu kutuyu tamir eden arkadaşlarımız var. Onlara göndereceğiz. İçini açıp bakacak, bize bilgi verecek. Bunun tamiratını biz yapmıyoruz. Yok, biz yapmıyoruz tabii ki. Tabii bunların her biri ayrı ayrı dallar arkadaşlar. Enjektörcüler, pompacılar, işte direksiyon kutucular. Ayrı ayrı sektörde bunlar. Bunu oralara veriyoruz. Rot balansımız var. Tabii rot ayarı olacak. Zaten çok fazla şey yapmayacağım. Yani bunlar tabii ki önemli detaylar ama çok işlemler olduğu için
Hepsini elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Ama aracımızda birçok eksik var arkadaşlar. Bu Almanya'nın ikliminden mi işte bilmiyorum ama bayağı bir burada olsa bu araç modelli bir araç. Çünkü bu kadar bozuk parçalar olmaz diye düşünüyorum. Evet baba, değineceğim bir şey vardı. Bak bu rotilimizde burcumuz var. Onda yok. Alıp takarken bu burcun olmasına dikkat edelim bak. O farklı, bu farklı bak. Diğer arabalar gibi sakın ha sakın burçsuz takmayalım. İlla bu burç buraya takılacak. Aracımız V6 olduğu için arkadaşlar 3 enjektör bu tarafta, 3 enjektör karşı tarafta bulunuyor. Enjektör bakımlarımız var. Enjektörcüye göndermek için tabii ki söküyoruz. Rekorlardan başladık. Sol taraftaki, sağ taraftaki arabaya göre enjektörleri sökmeye başladık. Evet, enjektörlerimizin geri dönüşü. Tabii öncelikle arkadaşlar bu sac demir 4 tane alyan tutuyordu. Bunları söktük. Bunu döndürdükten sonra enjektörlerimizin asıl tutan civataları burada karşımıza çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz 2 tane civata enjektörü tutuyor. Bunları sökeceğiz. Hepsinde aynı işlemi uyguluyoruz. Ve enjektör dışarı çıkıyor. Bu şekilde. Tabii ki bakır pullar çok önemli. Her enjektörde olduğu gibi arkadaşlar bakır pullarımız önemli. Bunları böyle yana alıp çıkarabiliyoruz. Bu tutan enjektörü tutan. Evet. Demirimiz. Kavisinin kambur olmasına dikkat edelim bak. Enjektöre bakacak. Kavis taraf enjektöre Tabii. bakıyor. Bu şekil. Bu şekil olursa arkadaşlar enjektörü sıktığımızı zannederiz ama sıkmamış oluruz. Enjektörün çıktığı yeri de sizlere göstereyim. Şöyle. Buradan da tabii ki egzantrik milimizi de görebiliyoruz. Şöyle içine odaklayabilirsem eğer. İçi de bu şekilde. Tortularla birlikte. Tortular var. Pas tutuyor. Zamanla çalışıyor. Ateşin içinde çalışıyor. Bu yüzden zorluyor. Bu da iyi uğraştırmıştı. Ya puntolar uğraştırıyor. Fiat grubu maalesef Euro 4'lerde özellikle enjektör sökmek biraz ölüm. Şansa kadere kalmış. Evet, yine demir ayağımız, bakır pulumuz mevcut. Egzantrikleri artık rahat bir şekilde görebiliyoruz. Üst kapağı var tabii ki. Şöyle detaylı olarak çekelim. Bakın diplerinde arkadaşlar kurumlar mevcut. Bilirsem. Evet. Babam orada işlemlere devam ederken ben de burada arkadaşlar periyodik bakımımızı yapıyorum. Nissan Qashqai benzinli motor 2012 model. Hava filtresi basit bir şekilde çıktı. Yağ filtresini değiştireceğim. Alttan tabii ki korumamız var. Aracı kaldıracağım. Korumayı aldıktan sonra yağını değiştireceğim. Sadece bunu müşterimiz görsün diye atıyorum. Çünkü bu video Audi Q5 ile alakalı bir video. Evet, sağ tarafı gördünüz arkadaşlar. Sol tarafı da temizliklerini tamamladık. Orayı çekmedim. Arkada bildiğiniz üzere yağ bakımımız var. Ama temizlikleri tamam. Enjektörün iç kısımları da temizlendi. Bakın buradan görünüyor. Bu şekilde temizliklerimiz tamam. Enjektörlerimiz de çıktı. Hemen burada enjektörleri görebiliyoruz. Bunları enjektörcüye götüreceğiz. Revize işlemleri tamamıyla yapılacak.
V6 dediğimiz için 6 tane enjektör var. Bahsetmiştik bu durumdan. Enjektörler burada arkadaşlar. Q5 aracımızın şanzıman sökme işlemlerine geçtik. Bundan daha önce ne yapmıştık? Alt takım sökümlerine dair işlemleri göstermiştik. Enjektörleri göstermiştik arkadaşlar. Şimdi de şanzıman sökümüne başladık. Şanzımanı indireceğiz. Hep beraber görelim. Bağlantı ayağı. Egzozun ayağı. Şanzımana bağlantı yapmışlar. Bunu ayıracağız. Şaftı göstereyim aynen öyle. Şu üstünde arkadaşlar. Civatalarını söktük. Şaft bu şekilde. Şanzımana giriş yeri de burası. 4 çeker Audi Q5. Arkadan şaft, önden aks. Evet, üstten yine Rekoru tutan vidamız var. rekor civatasını sökmeye çalışıyoruz. Tabii ki dar alanlar olduğu için arkadaşlar çok fazla çekim şansımız yok. Burada direksiyon milimiz var. İçeriye giden görüyorsunuz. Direksiyon kutumuzu sökmüştük. Direksiyon kutusu geldi tabii ki. Şimdi direksiyon kutumuzu şöyle göstereyim. Direksiyon kutusu hazır. Bunun montajını daha sonra yapacağız. En sona doğru yapacağız. Ama direksiyon kutusu hazır. Evet, akslarımıza geçtik. Evet. Tüm civataları söktük. Civatalarımız da burada. Aks civatalarımız. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet. Şöyle dursun. Dursun aynen öyle. Şöyle dursun. Alt takım olmadığı için parça bekliyoruz arkadaşlar. Bunun için daha kolay çalışma alanı sağladık kendimize. Altı boş yani. Aksımızı söktükten sonra bu şekilde bir görüntü var. Biliyorsunuz bunun volantı genellikle sıkıntılı araçlardan birisi. Volant sürekli ses yapabiliyor. Arızalanan parçalardan birisi. Bunu da kontrol edeceğiz. Buraları açtıkça, akü aldıkça önümüze çıkan yerleri görüyor muyuz? Ege'lerin geri dönüşünden bak yağ basmış dışarıya. Şöyle az çok dar alan ama yağ kaçaklarını çektiğimi düşünüyorum. Yağ kaçaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şanzıman aldıktan sonra böyle. Şuralar. Aynen daha net, daha detaylı görünüyor. Evet. Evet, çevre civatalarından birisi. Alüminyum civata bunlar. Hafif civatalardır arkadaşlar. Aynen. Yağ demiştik ya bak. Civata yağlı. Tabii dar bir alanda baba. Evet. Yine buna şükür daha darları da var. Aynen bu yine iyi. Evet, diğer bir çevre civatamız çıktı.
Buna dikkat edelim takarken. Uzunluk kısalığı önemli. Tabii ki. Burada aksımızın üstünde bir koruma var. Onu da alacağız. Alyanlık civata. Şurada görmüş olduğunuz civatayı sökeceğiz. Üstünde de var, yanında da var arkadaşlar. Toplam 3 tane civata var burada. Aksımızın üst koruması. Şanzıman. Kulak değil mi? Kulak traversleri. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Yok gibi ama. Bu şekilde bir görünüme kavuştu. Tabi üstlerde de arkadaşlar problemler var. Çok dar alan. Şu an çektiğim yer bile çok dar. Bir de arkadaşlar diğer Q5'li hatırlarsanız eğer buradan direkt tabancayla kolları uzatıp sıkmıştık. Onda DPF bu şekilde değildi yani. Yan taraftan geliyordu. Kolaydı. Burada DPF de kapattığı için tabancayla herhangi bir söküm işlemi yapamıyoruz. Yavaş yavaş gıdım gıdım sökmeye çalışıyoruz. Evet. Çek. Volanta giriyor. Volantın içinden karşıya geçiyor arkadaşlar. Aks kafası. Volantı söküyoruz. İçini göstereyim ben şöyle. Volant bölümünü çok detaylı çekemiyorum da söktüğümüz yerler görürüz. Terletti de. Zor baba yani. Video çekimi bile zor öyle diyeyim. El girmiyor, ayak girmiyor. Evet abi. Tut işte bakayım bıraktım. Bıraktı değil mi? Usta tutsana dönüyor öbürü dönmüyor bak işte. Tamam bırakmış o zaman. He. Aracımızın kutup başını sökeceğiz. Burada akümüz mevcut. Bir sökeyim. Artıyı sök. Oraya sonradan bir elektrik almışlar arasına unutmayalım takarken. Böyle dursun daha sonra toparlar.
Bu ne baba? Bu Bu nasıl bir şanzıman? Sigan yatır şanzımanı bundan küçük. Evet, artık şanzımanı indirdik usta. Evet, zor belada olsa indirdik. Sigan yatır gibi bir şanzıman. Tır bundan küçük, onu söyleyelim. Bayağı büyük bir şanzıman olduğunu Evet, söyleyelim. şanzıman Tabii olarak, ki bu şanzıman Audi A5, A7, Q5 gibi araçlarda çıkıyor. Şanzıman tipimiz de 0B5 arkadaşlar. Buna da değinelim. Şöyle detaylı olarak çekelim. Hani üstündeyken şanzıman bölümünde yağ kaçağı olduğunu söylemiştik. Yağ kaçaklarının olduğunu söylemiştik ama burada dışarıda daha detaylı görünüyor. Aks bölümünü buradan çıkarmıştık. Burası rulman bölümü bu arada. Arka şaft bölümü 4 çeker bir araç biliyorsunuz. Böyle bir şanzıman. Kapak resmi alalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, yine devam edelim. Resmimizi aldıktan sonra. Volant 0B5 bu şanzıman tipi arkadaşlar. Evet, alabiliriz. Volantı aldıktan sonra yağ pompa bölümü arkadaşlar 2009 üretimi, bakın arabada 2010 model, 2009 üretimi, yine 0B5 karşımıza çıkıyor. Aks milimizin buradan girdiğini, aynı şekilde buradan girdiğini de görelim. Volantımızın göbeğinde de boşluk var, onu da değiştireceğiz, hemen göstereyim onu. Bakın göbek milini görüyor musunuz arkadaşlar? Volant da değişecek. Evet, biraz da altına geçelim arkadaşlar. Şanzımanı gösterdikten sonra alt bölümüne bakalım. Evet, söktükten sonra bayağı bir alanımız açıldı. Bayağı bir alanımız açıldı arkadaşlar. Volanta değinmiştim ama bu arabalarda kronik olmasa da zamanla Volkswagen VAG gruplarında şırıltı şarıltı yapıyor arkadaşlar. Bakın yağ kaçaklarını buradan daha detaylı görebiliyoruz. Şu bölgede özellikle yoğunluk var. Evet. Nakliye aracımız geldi. Gel abi gel. Volant dişlisini aldık. Yani marş dişlisi diyebiliriz arkadaşlar. DPF'yi söküyoruz. O kadar işlem yapıldıktan sonra DPF'yi temizletmek, yıkatmak mantıksız olurdu. DPF'de gördüğünüz gibi şu an açık bir konumda diyebiliriz. Bir tane arkadaşlar civatamız var. Egzoz bölümü olduğu için ısınıp soğuyor. Bu civata bozulmuş. Bunu yenisiyle değiştireceğiz ama önce sökmenin peşindeyiz. Motorun üst bölümünde böyle bir korumamız vardı. Yani DPF'nin üstünde. Aynı şekilde burada da marş dişlimiz. Görüyorsunuz. Bunu söktük, yani çok fazla bir şey kaçırmadınız. Bu şekilde civatayı söktük. Evet, çıkardık yavruyu. Dizel partikül filtresi olarak geçen ihtimale karşı bu kadar açılmışken yapmamak olmaz. Tabii ki motorun artık üstten gözüküyor. Bayağı bir dağıttık buraları. Daha sonra bunu temizletmek için bir motor inmeden olmaz. Ya motor ya şanzıman inecek. Aynen. Şu an şanzıman için, şanzıman söküldüğü için onu da risk etmeden temizliğini yaptıralım, sorun ileride yaşamasın. Aynen öyle. Yoksa DPF şu an için bir sorunu yok. ya zaten DPF biliyorsun ama sıkıntılı bir parça. Evet. O yüzden ileride problem yaşamaması adına müşterimiz DPF'yi de söktük. Şimdi burada arkadaşlar turbo bölümü var üstte. Şu görmüş olduğunuz turbo bölümü. Marş dişlisini aldık. Artık ön kapakta aslında görünür vaziyete geldi diyebiliriz. Bakın şöyle gösterirsem bayağı bir işlem olduğunu görebilirsiniz. Ben geldim ona. Norlik contası bitmiş, artık yağ kaçırıyor. Aracı indiriyoruz. DPF'yi aldık. DPF'nin yeri buraydı. Tabii ki arada bir conta var. Dörtlü mü, üstü mü? Egere borusu arkadaşlar ve turbo bağlantıları var. Alttan diğerlerini söktük. Bakın şuradaki civatalarını söktük. Aşağıdan daha detaylı görünüyor. Komple burayı da alacağız. Yani şu civatalardan bahsediyorum. Görmüş olduğunuz 4 tane civatası var.
Aleykümselam abi. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi kim geldi ya? Bakacağım vaktimiz yok. Abi hoş geldin. Merhabalar kardeşim, nasılsın? Merhaba abi. Teşekkürler, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Al oğlum, al yavruyu al. Allah şükür. Çok şükür abi, nasıl, ne var ne yok ya? Ya motor indirsen bundan daha iyiydi ya. DDF katalizör temizlik dediği. Şunu ver çökelim çocuğuma otur. Al. İşte temiz mi? Bırak bak. Siyahlıklar var. Ya motor boşaldı baba, biraz değerlendirme alalım senden. Görüyorsun ki artık motor denen bir şey yok. Ne diyorsun bu olaya? Valla oğlum. 2 gündür anamdan emliyim, süt burnuma geldi. Niye geldi? Şanzıman indirdik. Kavramasına bakılacak. Buradan görüyoruz şanzımanın olmadığını. Çektim. Dedik ki zincir değişimi, şanzıman mecbur zincir değişimi için sökülecek. Orayı söktük. Zincire ulaşmak için TTP'yi söktük. Evet. Ege'de borularını almak için turboyu söktük. Turboyu da gösterdim. Evet. Motorda boynunu büktü bu tarafa. Volantta hayvanlar gibi. sıkıntı var. Volantında Evet, sıkıntı. volantımız Onu değişecek. Zaten araç sahibi de volantıma bakılsın dedi. Tamam. Onun bilgisi var zaten. Motor zaten küçük tam gibi boynunu büktü. Motor bu şekil durması lazım bak. Bu şekil. Şimdi şanzımanı yok ya. Oldu bu şekil. Zaten arkayı görüyoruz. Arkada bir şey kalmadı. Aynen öyle. Şanzıman yapılmayacak olsaydı kavraması motor alacaktık. Onun için şanzıman yapılacağı için motor almayalım, şanzıman alalım, arkadan üzerinde çalışalım. Biraz zor olacak ama aynı iş olacak dedik. Evet, başladık. Ön kapak diyebiliriz. Zincirimizin bu kapağın altında olduğunu belirtelim. Tors civataları var, yıldızlık arkadaşlar. Onları teker teker söküyoruz. Yağ kaçaklarının olduğunu belirtmiştik. Bakın buralarda yağ kaçakları hala mevcut. Söküm işlemlerine başladık. Civataları söküyoruz. Krank okuyucu. Okuyucu zaten aşağıda burada. Çekiyor mu? Evet çekiyorum. Evet, kapağımızı aldık arkadaşlar. Öyle bir çekelim. V6 motor olduğunu tekrar belirteyim. 3000 dizel V6. Bu şekilde tabii ki üst kapakları da var. Şöyle şuradan egzantrik, diğer egzantrik silindir kapağı. O şekilde bir donanımı var. 2 5 zincir 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 parça diyordu. Doğru. 18 parça parçacının çıkardığı, Liste. şaseden çıkardığı 18 parça olduğuna dair. Zaten üstünde 4 tane zinciri var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Kameraya sığmıyor daha. Az çok böyle çekiyorum ama. Şöyle çekeyim. Zincir sistemimiz böyle. Burası silindir kapağının bir tarafı. Bu taraf silindir kapağının bir tarafı. Akşam oldu zaten. Buradan yağ gergimiz. Bakın yağ gergisi burada arkadaşlar. Orijinal olduğunu söyleyelim. Volkswagen, Audi logoları mevcut. VAK grubu zaten bu araçların hepsi.
3000 dizel V6 önemli bir motor. Ülkemizde de bazı araçlarda var ama nadir görülen motorlardan birisi olduğuna değinelim. Son kez şöyle çekeyim.